Daha önce chatbot deneyimini duydunuz mu bilmiyorum. Ancak artık bir müşteri temsilcisiyle yazışırken genellikle bir robotla konuşuyor olacağız. Bir botla konuşuyor olacağız. Bu trend gittikçe gelişiyor ve bundan bir 10 yıl sonra aslında biz müşteri temsilcileriyle direkt olarak yazıştığımız, telefonla ya da klavyeyle yazıştığımız müşteri temsilcilerinin hiçbiri insan olmayacak. Hep bir sistemle konuşuyor olacağız. Burada yapay zeka ciddi anlamda devreye girmiş olacak. Şu an birazcık daha primitif yapay zekayı görüyoruz ama gerçekten bizim derdimizi anlayan ve bir derman sunan chatbotlar dönemine doğru gidiyoruz. Bu gelecekte gerçekten büyük bir sektörü yok edecek, her şeyi otomatize etmiş olacak. Ancak bizim şimdiden yapmamız gereken bir marka olarak neler yapmamız gerekiyor onlara birazcık bakalım. Artık markalar chatbotlara gerçekten yapay zekaya yönelik metinler girmeye başladılar. Yapay zeka öyle botun birden kendi kendine konuşmayı öğrenmesiyle falan alakalı bir şey değil. Machine learning burada devreye giriyor. Bunun için bir input olması lazım ki output olsun. Yani sizin bir sürü soru ve cevap girmeniz lazım ki makine öğrenmesi çalışsın ve bir süre sonra kendisi cevaplar vermeye başlasın. Bunun daha ilkel aşamalarında olduğundan dolayı bir sürü veri girmemiz gerekiyor. Şu anda aslında insanların her sorabileceği soruya karşılık birebir cevaplar giriyoruz. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz diye bir soru sorulduğunda oradaki nasılsınız kelimesini algılıyor. Siz nasılsınız için iyiyim, siz nasılsınız diye cevap verdiğiniz için direkt olarak ona cevap olarak girebiliyor şu anda chatbotlar. Tabii ki bu teknoloji çok daha gelişecek ancak şu aşamada bizim bütün bu sistemlere yavaş yavaş giriş yapıyor olmamız lazım. Çünkü chatbotlar bize pazarlama açısından çok büyük kaynaklar da sağlıyorlar. Öncelikle chatbotları nerelerde kullanıyoruz? Şu an sosyal ağlarda, Facebook Messenger'da, Telegram'da, Viber'da chatbotlar kullanabiliyoruz. Ve yakın gelecekte WhatsApp'a da chatbotlar gelecek. Peki Messenger'da, Facebook Messenger'da bu chatbotları kullanabiliyor olmamız aslında ne anlam ifade ediyor? Aslında bizim Facebook'taki bütün beğenenlerimize ya da bize mesaj atanlara tek seferde mesaj atabilecek hale geliyoruz yavaş yavaş. İnsanların bizim markamızla direkt olarak Facebook'tan konuşabiliyor olması, zaten onlarla birebir iletişimi kurabiliyor olmamız bir artı. Ve diğer yandan artık o eskiyen SMS'i dışarıya çıkarıp Facebook Messenger'dan kitle iletişimde yapabilir hale geleceğiz. Ama bu kitleyi Facebook'taki elde ettiğimiz veriler sayesinde segmente de edebileceğiz. Yani 1 milyon kişiye mesaj atma devri tamamen bitti zaten. Burada sadece işte bizim falanca hedef kitlemize Messenger'dan mesaj at diyebilme şansımız yavaş yavaş doğuyor. Diğer yandan bu gelişen Facebook chatbot uygulamaları, hatta genel olarak chatbotların tamamı çeşitli kurgularla çalışabilir hale geliyor. Çünkü API desteği var. Yani ne demek istiyorum? Örneğin hava durumunu sunan bir kanal olsun, NTV hava durumu olsun. NTV hava durumuna direkt olarak bugün hava kaç derece olacak diye sorduğunuzda size tak diye cevabı verebiliyor chatbotlar sayesinde. Ve 30 gün sonra hava durumu ne olacak dediğinizde de yine saatlik olarak, günlük olarak size cevap olarak dönebiliyor. Bunun için API'lerle bağlantısının yapılması gerekiyor. Bir hava durumu bilgisi veren bir yazılımla chatbot'u konuşturuyorsunuz ve otomatik olarak cevaplar gidip geliyor. Buna ekstra katma değer üreten, hava durumu değil ama ekstra katma değer üreten yazılımlar geliştirmeye başladığınızda ise chatbot üzerinden direkt olarak abonelik modelleri çalıştırabiliyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Dijital pazarlamacıların sık sık kullandığı araçlardan birisi nedir? Facebook reklamları. Facebook reklamlarını daha iyi optimize edebilmeniz için sizin Facebook Marketing API üzerinden Facebook reklamlarınıza bağlanan bir chatbot size günlük olarak hatta saatlik olarak falanca Facebook reklamını optimize etmek için şu önerileri sana sunuyorum diye size bir chatbottan yazmaya başladığında o ürüne, o hizmete bir bedel ödeyebilirsiniz. İşte chatbotlar aslında bize yeni bir para kazanma yolu sunuyor olabilir. Bu bir kısmı işin, sadece bu yazılımlar üzerinden direkt olarak hizmet sunabilmek, ayrı chatbot uygulamaları tasarlayıp insanlara gerçekten bir bilgi sunmak, anlık veri akışını sağlamak bir iş kolu. Diğer yandan da şu an chatbotlar üzerinden ciddi kredi kartı üzerinden satışlar yapabilirsiniz. Yani artık e-ticaret sitelerinin o sitenin tamamına gerek kalmayabilir. Öyle bir geleceğe doğru gidiyoruz. Siz chatbot'u açtınız, bana bir kırmızı ayakkabı lazım. Çat, kırmızı ayakkabıların çeşitleri önünüzde. İşte falanca marka, falanca model olanı, çat, hepsi önünüzde. Ben şu ayakkabıyı işte istiyorum, kaç günde gönderirsiniz? 2 günde. Hemen tak, kredi kartı, adres ve kargo yolda. Aslında web sitesine
tamamen girmediğiniz bir düzenden bahsediyoruz. Hatta bu yine bir yakın gelecekte sesli aramayla olduğunda sanki telefonla sipariş veriyormuş gibi ama hiç kimseyle karşıdan bekleme süresi falan olmadan ben kırmızı ayakkabı istiyorum, şu seçenekler var, tak 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 yapabileceğiniz de bir düzene doğru gidiyoruz. Yani mesajlaşarak ya da telefonla chatbotlar üzerinden anlık olarak siparişler verebileceğiniz, ödemeleri direkt olarak chatbotların içinden hiçbir yere gitmeden yapabileceğiniz bir dünya geliyor. Bu aslında aradaki birçok arayüzü de kaldırabilecek, ciddi manada dijital ekosistemi değiştirebilecek bir düzen. Tabii ki birazcık daha vakit var, birazcık daha machine learning'in gelişmesi, birazcık daha yapay zeka uygulamalarının gelişmesi gerekiyor.